Bu soruyla alakalı aslında gözden kaçırmamamız gereken temel dinamik Türkiye'deki o göçle alakalı değişim. Yani Türkiye'nin artık bir geçiş ülkesinden daha çok genel iltica ülkesi, yani varış ülkesi haline gelmesi ya da bir pek çok mülteci ve göçmen grubu için temel ülke haline gelmesi aslında yerel vatandaşların buna dair olan bakışını da, toplumun buna dair olan bakışını da değiştirdi. Yani en başında işte hani buna daha insani açıdan bakan, insani yardım açısından bakan, işte onlar bizim misafirimiz, parantez içerisinde misafir teriminin kullanılarak aslında bir geçiciliğin altını çizilmesi, özellikle politika bakımından. Daha sonra bu misafirler kalıcı olunca tamamen farklı bir durumun oluşmasına toplumun gözünde yol açtı politik olarak. Ve işte medyada özellikle yer alan dezenformasyonun ya da ayrımcı dilin, nefret söyleminin de artışıyla toplumsal yansımada da bunu görüyoruz. Yani özellikle hangi milliyetten geldiği temel etkeni oluşturarak, yani Suriye, Afganistan ya da daha çok Orta Doğu ülkelerinden ya da Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin mesela artık bir yük olarak tanımlandığı, ülkenin demografik yapısını bozacağı ya da işte genel olarak yerel vatandaşın işini elinden aldığı gibi çeşitli medyada yer alan söylemlerin günlük hayatta nefret söylemi, nefret saldırısı ve ayrımcılık olarak vuku bulduğunu görüyoruz. Yani eski zamanlardaki Türkiye'nin çok kimlikli ya da işte aslında dışarıdan gelen hem turiste hem göçmene de farklı kimliklerden gelen insanlara açık olan kapısı artık aslında tamamen kapalı. Onun da ötesinde içinde barındırdığını da dışarı geri gönderme üzerine doğru yöneldiğini aslında biz temel olarak gözlemliyoruz. Hem yaptığımız medya taramalarında hem de yaptığımız saha araştırmalarında. Diğer bir yandan şeyde mesela artık bir tartışma konusu. Hani eskiden gurbetçilik ya da işte Almanya'ya, Hollanda'ya, çeşitli Avrupa ülkelerine işçi olarak göç eden vatandaşlara dair olan bakış açısı çok daha kucaklayıcı ve çok daha aslında hani oraya bizi temsilen gittiler gibi bir ideolojiye dayanırken şimdi mesela işte orada daha refah içerisindeler ve dönüp bizim aslında sahip olmamız gereken fırsatları elimizden alıyorlar gibi bir bakış açısı hakim. Tabii ki de bu tansiyonun yükselmesindeki en temel sebep Türkiye'deki ekonomik krizin ve alım gücünün hızla düşmüş olması. Dolayısıyla hem bu hem de ne yazık ki politika bazında, siyasi görüş bazında liderler tarafından pompalanan bu ayrımcılık ve etnik kökene, kimliğe dayalı ayrıştırma aslında toplumda da hızla artan bir arada yaşayamama ya da barış içerisinde bulunamama dinamiğini tetikliyor.